Al Nahyan ailesinin hikayesi, modern zamanların en hızlı ve en dramatik zenginlik dönüşümlerinden birini temsil eder. Bu, 20. yüzyılın ortasına kadar incicilik, balıkçılık ve deve yetiştiriciliği ile geçinen Basra Körfezi kıyısındaki yoksul bir bölgenin küresel bir finans ve siyaset merkezine nasıl dönüştüğünün öyküsüdür. Aile, Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan 7 emirlikten en büyüğü ve en zengini olan Abu Dhabi'nin hükümdar ailesidir. Al Nahyan ailesi, bölgenin en büyük ve en önemli kabile konfederasyonlarından biri olan Bani Yas kabilesinin Al Bufalah dalından gelmektedir. Kabile, 18. yüzyıldan itibaren Abu Dhabi'nin kalıcı hükümdarı olmuştur. O dönemde Abu Dhabi esas olarak bir balıkçı köyü ve hayati önem taşıyan inci dalışı ticareti için bir merkezdi. Ailenin gücü, askeri yetenekten çok, kabileler arası diplomasiden ve su kaynaklarını kontrol etme yeteneğinden geliyordu. Al Nahyan ailesi, Bani Yas kabilesinden gelir ve 18. yüzyıldan beri Abu Dhabi'yi yönetmektedir. Ailenin petrol öncesi serveti, inci ticareti ve kabileler arası diplomasiye dayanıyordu. Ailenin modern tarihinin en önemli figürü Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan oldu. Doğum 1918, ölüm 2004. Şeyh Zayed, petrolün keşfinden önce zorlu çöl koşullarında büyüdü ve erken yaşta zorlu kabile yaşamının ve liderliğin gerekliliklerini öğrendi. O, 1946'dan 1966'ya kadar Abu Dhabi'nin iç bölgelerindeki Al Ain valisi olarak görev yaptı. Bu dönemde edindiği yönetim tecrübesi ve kabileler arası saygınlığı daha sonra kuracağı ulusun temellerini attı. 20. yüzyılın ortalarında batılı petrol şirketlerinin bölgede yaptığı aramalar nihayet sonuç verdi. 1958'de Açık Deniz'de ilk önemli petrol bulundu ve 1962'de ticari ihracat başladı. Bu keşif Abu Dhabi'nin kaderini bir gecede değiştirdi. Ancak petrolün ilk yıllarında Abu Dhabi'de siyasi istikrarsızlık yaşandı. Şeyh Zayed, petrol gelirlerinin yavaş ve verimsiz bir şekilde kullanıldığı düşüncesiyle 1966 yılında bir saray darbesiyle ağabeyi Şeyh Şakbut'u devirerek Abu Dhabi'nin hükümdarı oldu. Şeyh Zayed'in vizyonu basitti. Petrol gelirlerini halkın ve ulusun geleceği için kullanmak. O, petrolün sonsuza kadar sürmeyeceğinin farkındaydı ve bu kaynağı ülkenin altyapısını, eğitimini ve sağlığını dönüştürmek için kullanmaya başladı. Bu dönem, Al Nahyan ailesinin sadece zenginleşmeye başlamasını değil, aynı zamanda ulus inşa etme ve petrol zenginliğini stratejik olarak kullanma felsefesinin de doğuşunu işaret ediyordu. Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın liderliği sadece Abu Dhabi'yi değil, tüm bölgeyi dönüştürdü. Onun en büyük başarısı 1971'de İngilizlerin Körfez'den çekilme kararının ardından 7 emirlikten 6'sını, daha sonra 7.'si de katıldı tek bir bayrak altında toplamasıydı. Birleşik Arap Emirlikleri. Bu birleşme, Şeyh Zayed'in vizyoner diplomasisinin bir kanıtıydı. Özellikle komşu Dubai'nin hükümdarı Şeyh Raşid bin Said Al Maktoum ile kurduğu yakın ilişki bu birliğin temeli oldu. Zayed, BAE'nin ilk devlet başkanı oldu ve bu pozisyonda 2004'teki vefatına kadar kaldı. Al Nahyan ailesi bu anayasal düzenleme ile BAE'nin en üst düzey siyasi liderliğini güvence altına aldı. Şeyh Zayed, petrol gelirlerini kullanarak Abu Dhabi'yi sıfırdan inşa etti. Hastaneler, okullar, yollar, havaalanları ve konut projeleri hızla hayata geçirildi. Aile bu transformasyonu modernleşme ve kültürel kimliği koruma arasında dikkatli bir denge kurarak yönetti. Zayed'in felsefesi, halkın mutluluğu her şeyden önce gelir ilkesine dayanıyordu. Al Nahyan ailesinin küresel finansal gücünün temel direği, 1976 yılında kurulan Abu Dhabi Yatırım Otoritesi, kısaca ADIA oldu. Şeyh Zayed'in ileri görüşlülüğü, petrol gelirlerinin sadece harcanması değil, aynı zamanda gelecek nesiller için global piyasalarda yatırıma dönüştürülmesi gerektiğini öngörüyordu. ADIA, dünyanın en büyük ve en gizli egemen varlık fonlarından biri haline geldi. Yönettiği varlıklar, küresel borsalardan gayrimenkule, özel sermayeden altyapı projelerine kadar her sektöre yayılıyor. ADIA'nın gizliliği ve büyüklüğü, Al Nahyan ailesine sadece BE içinde değil, küresel finans ve jeopolitik sahnede de büyük bir nüfus sağladı. 21. yüzyılın başlarında Al Nahyan ailesinin finansal gücü, Abu Dhabi'yi dünyanın en önemli sermaye merkezlerinden biri haline getirdi. Petrol gelirlerinin yönetimi artık sadece ADIA ile sınırlı değildi. Aile, küresel etkiyi artırmak için bir dizi stratejik fon kurdu. ADIA'nın yanı sıra Abu Dhabi, daha stratejik ve ticari yatırımlara odaklanan 2 dev fon daha kurdu. Birincisi, Mubadala Investment Company, stratejik yatırımlara odaklanır, genellikle teknoloji, havacılık, sağlık ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda doğrudan hisse satın alır. Bu fon, Abu Dhabi'nin petrol sonrası ekonomiye geçişini hızlandırmayı amaçlamaktadır. İkincisi, Abu Dhabi Developmental Holding Company, kısaca ADQ, yerel ekonomiyi, özellikle de limanlar, enerji ve gıda üretimini hedefleyen holding şirketidir.
Bu fonlar aracılığıyla Al Nahyan ailesi, küresel finans piyasalarında trilyonlarca doları yönetmekte ve ABD, Avrupa ve Asya'daki kilit şirketlerde, finans kuruluşlarında ve altyapı projelerinde önemli hisselere sahiptir. Bu, onlara sadece finansal getiri değil, aynı zamanda küresel jeopolitik hamlelerde siyasi kaldıraç da sağlamaktadır. Al Nahyan ailesi, ADIA, Mubadala ve ADQ gibi fonlar aracılığıyla 1 trilyon doların üzerinde varlığı yönetmektedir. Bu fonlar, teknoloji şirketlerinden limanlara kadar her alana yatırım yaparak ailenin küresel ticari ve siyasi nüfuzunu pekiştirmektedir. Al Nahyan ailesi, özellikle 2008 küresel finansal krizi sırasında ABD ve Avrupa bankalarına ve şirketlerine yaptığı büyük yatırımlarla önemli bir kurtarıcı rolü oynadı. Bu yatırımlar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne Batı başkentlerinde büyük bir siyasi itibar ve dostluk kazandırdı. Ailenin üyeleri, fonların yönetim kurullarında ve kilit pozisyonlarında yer alarak bu devasa finansal gücün ulusal ve ailesel hedeflere hizmet etmesini sağlamaktadır. Bu, hanedan kontrolünün modern kurumsal yapılarla nasıl birleştiğinin çarpıcı bir örneğidir. Petrol ve finansal güç, Al Nahyan ailesinin küresel etkisinin sadece bir yönüdür. Aile, Abu Dhabi ve BAE'yi bir kültürel ve spor merkezi haline getirerek yumuşak gücünü de artırmıştır. Aile, Abu Dhabi'yi kültürel bir destinasyona dönüştürmek için devasa projeler finanse etti. En önemli örneği, adadaki Saadiyat Adası üzerindeki kültürel bölgedir. Burası, New York'taki Guggenheim ve Paris'teki Louvre müzelerinin şubelerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu, Abu Dhabi'yi sadece bir iş merkezi değil, aynı zamanda Batı ve Doğu sanatının kesişim noktası olarak konumlandırmaktadır. Çabasıdır. Al Nahyan ailesi, spor dünyasına yaptığı stratejik yatırımlarla da tanınır. Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan Başbakan Yardımcısı ve Başkan Yardımcısı, 2008 yılında İngiliz futbol kulübü Manchester City'yi satın aldı. Bu yatırım sadece bir spor mülkiyeti değil, aynı zamanda BAE'nin küresel markasını tanıtma, halkla ilişkiler ve gençleri cezbetme amaçlı etkili bir araç haline geldi. Manchester City'nin başarısı, ailenin küresel çapta tanınan bir imaj oluşturmasına yardımcı oldu. Master City, sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerjiye odaklanan bir proje ve Batı üniversitelerinin, örneğin New York Üniversitesi kampüslerinin kurulması, ülkeyi bölgesel bir inovasyon merkezi yapma vizyonunun parçasıdır. Bu yatırımlar, ailenin sadece mevcut servetlerini korumakla kalmayıp, aynı zamanda ülkeyi entelektüel ve teknolojik bir güce dönüştürme çabasını yansıtmaktadır. 2004'te BAE'nin kurucusu Şeyh Zayed'in vefatından sonra ailenin liderliği oğlu Şeyh Khalifa bin Zayed Al Nahyan'a BAE Devlet Başkanı ve Abu Dhabi Emiri geçti. Ancak Şeyh Khalifa'nın 2014'te geçirdiği felç sonrası ülkenin ve ailenin fiili liderliği kardeşi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a kaydı. Şeyh Muhammed bin Zayed 2022'den itibaren BAE Devlet Başkanı, Al Nahyan ailesinin yeni nesil liderliğini temsil etmektedir. O, BAE'yi bölgede ve küresel sahnede daha iddialı ve stratejik bir güç olarak konumlandırmıştır. MBZ'nin politikaları, sert güvenlik hamleleri ile ekonomik ilerlemeyi dengelemeye odaklanmıştır. Al Nahyan ailesi, servetini ve siyasi nüfuzunu Orta Doğu, Afrika ve Asya'daki dış politikayı etkilemek için kullanmaktadır. BAE, geleneksel Körfez devletlerinden farklı olarak aktif bir dış politika izlemekte ve bölgedeki stratejik çıkarlarını korumak için askeri ve finansal gücünü kullanmaktan çekinmemektedir. Al Nahyan ailesinin en büyük zorluğu devasa servetlerini petrol sonrası bir dünyada sürdürmektir. Aile bu amaçla petrol dışı ekonomiyi, turizm, finansal hizmetler, teknoloji ve lojistik büyütmek için yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Abu Dhabi'nin ve BAE'nin başarısı, ailenin siyasi istikrarı koruma ve genç nesil liderleri küresel bir vizyonla yetiştirme yeteneğine bağlıdır. Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, BAE'nin aktif ve stratejik dış politikasının mimarıdır. Ailenin gelecek misyonu, petrol gelirlerini kullanarak ülkeyi küresel bir teknoloji, finans ve lojistik merkezine dönüştürmektir. Al Nahyan ailesi, bir kabile reisliğinden küresel bir süper güce dönüşümün modern örneğidir. Onların hikayesi, paranın küresel siyaseti, kültürü ve ekonomiyi nasıl dönüştürebileceğini gösterir. Aile, küresel bir varlık fonları ağı, uluslararası bir siyasi nüfuz ve kültürel yumuşak güç aracılığıyla 21. yüzyılın en önemli hanedanlarından biri olarak kalmaya devam edecektir.